Stone Age, yaklaşık 70 bin yıl önce Afrika'dan çıkıp doğuya ve kuzeye doğru dağılmaya başladık. Homo sapiens yani insanoğlu Avrupa'ya yaklaşık 40 bin ya da 45 bin yıl öncesi ulaştı. Burada ilk olarak Neandertal'la karşılaştılar. Neandertal yani yarı maymun yarı insan hybrid, insan benzeri varlıklar. Neanderthals 10 bin yıl sonra yani 30 bin yıl önce ortadan kayboldular. Bu çağlara taş devri çağları denir. Taş devri çağları üçe ayrılır. Paleolitik, Mesolitik ve Neolitik. Paleolitik, eski taş devri, milattan önce 13 bin yılına kadar olan süredir. Avcılık, gruplar halinde yaşama, göçebelik, mağara resimleri ve ateşin kullanımı. Mesolitik, Orta Taş Devri, milattan önce 13.000 ve milattan önce 6500 yılları arasıdır. Avcılık, gruplar halinde yaşama, avlarına balıkçılığı eklemek, göçebelik ve köpeklerin evcilleştirilmesi. Neolitik, Son Taş Devri, milattan önce 6500 ile milattan önce 4000 yılları arası tarımcılık, yerleşik hayata geçiş, hayvancılık, inek, koyun, keçi ve domuzun evcilleştirilmesi. Paleolitik, Eski Taş Devri. Eski Taş Devri insanlığın başlangıcından milattan önce 13.000 yıllarına kadar olan süre. Bu süre zarfında insanların yaşantılarında çok fazla değişiklik olmamıştır. Avcılık yapıp küçük gruplar halinde göçebe hayatı yaşayıp mağaraları sığınak olarak kullanıp mağaraların duvarlarına resim yapmışlardır. Bu çağın en büyük özelliği ateşi kullanmayı öğrenmemizdir. Ateş. Artık hiçbir şey insanoğlu için eskisi gibi olmayacak. İnsanoğlunun kullanmayı öğrendiği en önemli şeylerden bir tanesi, belki de en önemlisi ateşti. Artık üşümeyecek, avladıkları ve yedikleri her şeyi pişirebileceklerdi. Bu hem sağlıkları için hem de çok değerli olan enerjilerini harcamamak için çok önemliydi. Yiyeceklerini yerken çok çiğnemeyecekler ve yediklerinin midelerinde sindirimi daha kolaylaşacak, pişirirken bakteriler ve mikroplar ölecekti. Artık üşümüyorlardı. Ne zaman isterlerse ateş yakabiliyor, yırtıcı hayvanları uzak tutabiliyorlar ve güvenli sıcak bir şekilde uyuyorlardı. Yedikleri daha lezzetliydi. Bilimin anlattığına göre insanlar belki de 1,6 milyon yıl önce ateşi kullanmayı öğrenmiş olabilirler. Bu teori şöyle ortaya çıkıyor. 1980'li yıllarda arkeologların Kenya ve Güney Afrika'da yapmış oldukları kazılarda belki de 1,6 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen yanık toprak kalıntıları bulundu. Tabii sadece yanık toprak kalıntıları bunu insanların yaptığını açıklamaz. Ama bu bulunan yanık toprakların en önemli özelliği daire şeklinde yuvarlak olmaları ve yanlarında av aletleri ve yanık tohumlar bulunmasıydı. Başka bir kazıda ise İsrail'de yine aynı şekilde daire şeklinde yanık topraklar, yanlarında av aletleri ve yanık tohumlar bulunmuştur. Bunların 700 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülür. Ama tabii ki bilim insanoğlunun tam olarak ne zaman ateşi kontrol altına aldığını ispatlayamamıştır. Kim bilir, belki de Yunan mitolojisi doğrudur. Titan Prometheus ateşi Yunan tanrısı Zeus'tan çalıp insanoğluna hediye etmiştir. Mesolitik, Orta Taş Devri. Orta Taş Devri milattan önce 13.000 ile milattan önce 9.000 yılları arası çağdır. Bu çağda insanlar yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır. Yine avcılık yapıp göçebe hayatına devam etmişler, avlarına balıkçılığı eklemişlerdir. Bu dönemin en büyük özelliklerinden biri insanların en iyi dostunu köpeği evcilleştirmeleridir. Köpeğin evcilleştirilmesi neden önemli? Çünkü av yaparken köpeklerin onlara yardımcı olması ve yırtıcı hayvanları uzak tutması ama karşılığında hiçbir şey istememeleri, sadece küçük bir et parçası ve bakıma ihtiyacı olmayan bir hayvan.
Köpeklerin insanlarla yaşamaya başlaması M.Ö. 12.000 ile M.Ö. 13.000 yılları arasında olduğu bilim şu şekilde kanıtlamıştır. Arkeolojistler İsrail'de yaptıkları kazıda M.Ö. 11.000 yılına ait olduğu düşündükleri bir kadın mezarı bulurlar. Kadının iskeletinin yanında bir de köpek yavrusu iskeleti bulunur. Kadın köpekle gömülmüştür. Milattan önce 10.000 yılının en önemli özelliği en son buz çağının bitişidir. Yıllarca süren buz çağı ve 1000 yılı bulan bir kuraklıktan sonra buzlar erimeye başlamış ve kuraklık son bulmuştur. Bu da insanların yerleşik hayata geçişine en büyük etken olmuştur. Dünyayı kaplayan buz tabakası erimeye başladığında deniz seviyesi kimi yerlerde 120 metre, yani yaklaşık 30 katlı bir bina seviyesi hayal edin. O kadar yükseliyor. Amerika kıtasını Kuzey Kutbu'ndan ayırıyor, İngiltere'yi Avrupa'dan ayırıyor. Bugünkü Basra Körfezi oluşuyor. Daha önce Basra Körfezi yok. Fırat ve Dicle Nehri Hint Okyanusu'na kadar gidiyor. Yani bugünkü Basra Körfezi'ne döküldüğü yerden 400 ya da 600 kilometre arası bir uzaklığa, çoğu yer sular altında kalıyor. Buraya sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bölümü hatırlayın. Nuh tufanı dinlerin hepsinde ve mitolojilerde nasıl anlatılıyor ve zamanı ne zaman oluyor? Bilimin anlattığı buz çağının bitmesi bir günde olan bir şey değil, onlarca belki de yüzlerce yıl süren bir gelişme. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da Nuh tufanının nasıl anlatıldığını kısaca bahsedeceğim. Allah Subhanahu ve Teala insanların yapmış oldukları kötülükler, ahlaksızlıklar ve Allah'ın yolundan ayrılmaları ve Hz. Nuh peygamberi dinlememelerinden dolayı insanlığı cezalandırıyor. Ve büyük tufanı yollayıp bütün dünyayı sele boğuyor. Her şeyi yok ediyor. Tabi daha önce büyük tufan olacağı haberi Hz. Nuh peygamberimize haber veriliyor ve bir gemi yapıp kimi rivayete göre 80 kişi ve her hayvandan bir çift alarak gemisiyle tufandan kurtuluyor. Anunnakiler de gezegenleri dünyaya yaklaşıyor ve onların gezegeninin sıcaklığı ve yer çekimi kuvvetinden dolayı buzlar eriyor ve yeryüzü seller altında kalıyor. Anunnakiler insanlara gemi verip onları kurtarıyor. Zoroastronizm, Zerdüştlük. Adımının şeytanları kutsal ineği ve kusursuz insan Gaiomart'ı öldürüyor. Ormost'un yarattığı gök, adımının şeytanlarını dünyaya hapsediyor. Yine Ormost'un yarattığı doğa, dünyayı seller altında bırakıyor, her şeyi ve herkesi yok ediyor. Önceki videolarımızı seyrederseniz biraz daha detaylı olarak bunları görebilirsiniz. Zaten bilim de bunu kabul ediyor. Böyle buna benzer bir şey olmuş. Birçok yer sular altında kalmış. Buna buz çağının bitişi deniyor. Kıtalar, ülkeler birbirinden ayrılmış. Neolitik, son taş devri. Son taş devri M.Ö. 9000 ile M.Ö. 4000 yılları arasıdır. Bu zamanda insanlar büyük topluluklar halinde yaşamaya başlamış, yerleşik hayata geçmişlerdir. Tarımcılığı ve hayvancılığı öğrenip büyük şehirler kurmuşlardır. 70 bin yıl önce ilk insanlar Afrika'dan çıkıp doğuya ve kuzeye doğru yayılmıştı. Ta ki Neolitik yani son taş devri çağına kadar insanlar göçebe olarak yaşadılar. Yavaş yavaş tarımcılığı ve hayvancılığı öğrenmeye başladılar. Yerleşik hayata geçerlerse artık sürekli av peşinde koşmayacaklardı ama bunun için ihtiyaçları olan şeyler vardı. Bunlar neydi? İlk olarak tabii ki tatlı su. Şimdi sırasıyla hangi nehirler olduklarına bir bakalım. Ne demiştik? Afrika'dan doğuya ve kuzeye doğru insanoğlu dağılmıştı. İlk olarak ulaştıkları nehir ve dünyadaki en verimli toprakların olduğu Mısır'ın Nil Nehri. Daha sonra Anadolu'dan yani bugünkü Türkiye'den başlayıp Suriye ve Irak'tan geçerek Basra Körfezi'ne kadar ulaşan Dicle ve Fırat nehirleri. Aynı zamanda bu bölge Mezopotamya olarak biliniyor. Mezopotamya eski Yunanca'da iki nehir arasındaki topraklar demektir. Buradan Pakistan'daki Indus nehrine ulaşıyorlar.
Bu üç bölge insanlığın yerleşik hayata geçişlerinde çok büyük rol almıştır. Ve bu nehirlerin kenarlarında yerleşik hayata geçtiler. Büyük şehirler kurdular, insanlar artık büyük topluluklar halinde yaşamaya başladı. Ve artık hayat daha da heyecanlandı. Değişik şeyler ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar büyük kalabalık topluluklar halinde büyük şehirlerde yaşadıklarında onların teknolojiye olan ihtiyaçları daha da arttı. Tarımcılığı keşfettikten sonra hayatları çok değişmişti. Ama artık bunları da bir dahaki videolarımızda bahsedeceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni ve üyelik düğmesine basmayı unutmayalım. Ayrıca iyi ya da kötü yorumlarınızı da bekliyorum. Ve eğer görmek istediğiniz ya da yapmamı istediğiniz video ve konu varsa lütfen yorumda yazın. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.